İnsan, dile getiremediği duyguları ortaya çıkarmak için bir şeylerin kendisine el uzatmasına ihtiyaç duyabilir. Melankolik duygular bir şişe şarabın sonuna gizlenmiş gibidir. Peki kişi kendisiyle bile paylaşmaktan çekindiği bu hisleri kime anlatabilir? Felsefenin ve mitolojinin yolu da şaraba düşer. İlk çağlardan bu yana birçok filozof şarabın kutsallığından söz eder. Şarap içmeyen sen, sarhoşları suçlama. Çünkü şaraptan vazgeçmemi emrederse Tanrı'dan vazgeçmeye hazırım. Şarap içmediğin için kendini yüceltiyorsun ama bu zafer sarhoşluktan 100 kat daha kötü şeyler yapıyor. Kimi kaybolmak için, kimi kendini bulmak için içer. Kim bulabilir kendini? Yunan mitolojisinde bu soru denizler, yıllar aşan Odysseus'un hayatına dahi konu olur. Odysseus, kuzeybatı Yunanistan kıyılarının karşısında bulunan İthaka adasında doğar ve büyüdüğünde kentin kralı olur. Söylentilere göre zekası herkeste hayranlık uyandırır. Hatta zeka tanrıçası Athena bile ona hayranlık besler. Ancak iyi olmak, düşman edinmek için yeterli bir sebep olarak görülür. Poseidon kıskançlığından ötürü Odysseus'u türlü belalara sürükler. Günümüzde karşımıza sıkça çıkan Truva atı dahi Odysseus'un fikridir. Bu kıvrak zekası Troya Savaşı'nın dönüşünde başına türlü belaların gelmesine yol açar. Odysseus savaş sonrasında arkadaşlarıyla birlikte devlerin yaşadığı adaya düşer. Bu devlere alınlarının ortasında yalnızca bir göze sahip olmaları nedeniyle yuvarlak göz anlamına gelen Kiklop adı verilmiştir. Her türlü sanattan uzak yaşayan Kikloplar, bir zamanların demir işleyip alet yapan en iyi zanaatkarlarıdır. Odysseus yanında 12 adamıyla birlikte karaya ayak basar ve bir mağaraya girer. Yanlarına karşılaşacağı insanlara konukseverlik simgesi olarak ikram etmek üzere şarap dolu tulumlar alırlar. Ancak hiçbiri bu mağaranın Poseidon ile Tosa adlı nimfenin oğlu Tepegöz Polipemos'a ait olduğunu bilmez. Etrafı devasa taşlarla kaplanan avluyla çevrilmiş bir ağılın arkasındaki mağaraya giren Odysseus ve arkadaşları orada birkaç kuzu kesip yerler. Akşama doğru Polipemos görünür ve sürüsünü mağaraya sokup girişi de büyük bir taşla kapatır. Polipemos içeride başkalarının olduğunu fark etmez. Yere çöküp koyun ve keçilerini sağmaya başlar. Başını süt kovasından yana çevirdiğinde Odysseus ve arkadaşlarını görür. Onlara kim olduklarını sorar. Odysseus ona eve dönen Yunanlar olduklarını ve dostça karşılanmaları gerektiğini söyler. Polipemos hiç oralı olmaz. Odysseus'un adamlarından ikisini tutarak kafa kafaya çarpıp yer. Polipemos daha sonra uykuya çekilir. Ertesi sabah kahvaltı için 2 denizci daha yer. Sonra sürüsünü çıkarıp yine dev taşla kapıyı kapatır. Odysseus intikam planları hazırlamaya başlar. Mağaradaki yaş zeytin ağacından bir sırığın ucunu sivriltip ateşle döver ve daha sonra gübre yığınının altına saklar. Polipemos geri geldiğinde 2 denizci daha yer. Odysseus da ona bir kasede şarap sunar. Hayatında sütten başka içecek tatmamış olan Polipemos 2. kaseyi de ister. Odysseus'un arkadaşları tulumlarla ona şarap taşır. Kiklop, Odysseus'a adını sorar ve Oudeis yani hiç kimse cevabını alır. Polipemos sunduğu bu nefis şarabın hatırına onu en son yiyeceğine dair bir söz verir. Ardından son bir kase daha içip uyuyakalır. Polipemos uykuya dalar dalmaz Odysseus ve arkadaşları zeytin ağacından yaptıkları sırığı közde iyice ısıtır ve Polipemos'un gözüne batırırlar. Polipemos yaralanınca soydaşlarını yardıma çağırır. Soydaşları ona kimin saldırdığını sorduklarında hiç kimse yanıtını verir. Bunun üzerine Kikloplar Polipemos'un aklını kaçırdığını düşünerek mağarayı terk eder. Odysseus ve arkadaşları Polipemos'u kör ettikten sonra sıra mağaradan çıkmaya gelir. Polipemos, Odysseus ve arkadaşlarının koçların sırtına binerek kaçacağını düşündüğünden mağaranın kapısında dikilerek beklemeye başlar. Kapıda tüm koçların sırtlarını yoklayarak üstünde insan olup olmadığını anlamaya çalışır. Odysseus bunu önceden tahmin eder, arkadaşlarını ve kendisini koçların karınlarına bağlayarak mağaradan çıkar. Koçlardan bir kısmını sürüden ayırıp gemiye götürürler.
Odysseus giderken Polipemos'u kışkırtmayı da ihmal etmeyerek kendisinin Oides değil, İtakalı Laertes'in oğlu Odysseus olduğunu söyler ve Polipemos'la dalga geçer. Bu duruma öfkelenen Polipemos, koparttığı devasa taşları gemiye atar. Polipemos, Odysseus'un alaycı sözlerine çok kızar ve babası Poseidon'a yalvarıp Odysseus'a beddualar eder. Ölmesini, ölmeyecekse arkadaşlarını kaybetmesini ve evine güçlükle dönmesini, hanesine 1001 belanın gelmesini diler. İşte bu andan itibaren Poseidon, Odysseus'a kin gütmeye başlar. Kimileri zekasıyla bu soruların üstesinden gelebilse de, kimileri kaba kuvvetiyle altında ezilebilir. Bazen hayatımız pahasına aradığımız soruların yanıtları bizi tatmin etmeyebilir. Bazen ise hiç kimse olmak hayat kurtarabilir. Ben kardeşinin imgesini ya da gölgesini, sessizliğin ya da kadehinin aynasında izleyen o boş yüce gözlemciden daha az boş yüce olmadığını bilen biriyim. Ben, benim suskun dostlarım, salt unutuştan başka bir öç ya da bağışlanma olmadığını bilen kişiyim. Bir tanrı bu garip çözümü sunmuş her türlü insan kinine. Bunca gezip dolaşmama karşın, tekil çoğul, yorucu garip, kendimin ve başkasının zamanının labirentini bir türlü çözemedim. Hiç kimse değilim ben. Kimseye kılıç çekmedim savaşta. Yankıyım, unutuşum, hiçliğim ben.